Merhaba. Son 2 yıldır hayatımızda olan ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 bugüne kadar tüm dünyada 491 milyon kişiye bulaştı. Türkiye'ye baktığımızda ise yaklaşık 15 milyon kişinin Covid geçirdiğini görüyoruz. Bulaş rakamları bu kadar ciddi oranda olan Covid-19'u geçirip atlatan hastalarda bile semptomların devam ettiğine şahit olabiliyoruz. Aslında bir bakıma tam iyileşemiyoruz da diyebiliriz. Covid-19'u atlatan kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda kalpten sindirim sistemine, hatta beyne kadar tüm organların etkilendiği uzmanlar tarafından dile getiriliyor biliyorsunuz. Bugün sizlere Covid-19 sonrası oluşan uzamış semptomlara ilişkin yapılan uygulamalardan bahsedeceğiz. Yanımda Infinity Regenerative Clinic Medikal Direktörü uzman doktor Yıldıray Tanrıver ve doktor Elif İnanç var. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. İlk olarak Yıldıray Hocam'la başlayalım dilerseniz. Covid sonrası yaşanan en temel belirtilerde neler gözlemlediniz hocam? Çağlar'ım, aslında çok net bir şekilde siz de ifade ettiniz. Covid bir multisistem, çoklu sistem hastalığı. Hücrelerden, dokulara, organlara, tüm sistemlere kadar her organı ne yazık ki etkileyebiliyor. Evet. Ve Covid geçirenlerde görüyoruz ki bu semptomlar 1 yıl, 1,5 yıla kadar ne yazık ki uzayabiliyor. Neler diye baktığımız zaman maalesef beyin fonksiyonları, bilişsel fonksiyonları etkileyebiliyor mu? Evet, etkileyebiliyor. İnsanlarda odaklanma, akılda tutma, ne yazık ki bu tip sorunlar yaşayabiliyoruz. Dikkati toplayamayabiliyoruz. Birçok insanda uyku bozuklukları olabiliyor. Sabahleyin evet bu yataktan ben kalkmak istemiyorum, kazıyarak kalkıyorum diyen insan o kadar çok fazla var ki. Yine aynı zamanda Psikolojimizi de etkiliyor mu sonrasında? Kesinlikle etkiliyor ama sadece Covid'e de bağlamak durumunda değiliz. Bunun aslında o pandemi süreci hepimizin ne yazık ki psikolojimizi çok fena etkiledi. Evet, evlerde kapalı kaldık, birçok yere gidemedik. Bunun da tabii ki etkileri var mı? Evet, var. Kalp damar sistemini etkiliyor mu? Evet, etkiliyor. Birçok yaptığımız tahlillerde, tetkiklerde ne yazık ki damar duvarında kalınlaşmalar bulduk. Covid biliyorsunuz akciğer hastalığı gibi göründü ilk başta. Evet, öyleydi. Ama bunu gördük ki ölümlerin birçoğu aslında pıhtıdan dolayı oluyor. Damar duvarındaki problemlerden dolayı oluyor. Yorgunluk, halsizlik, karaciğerdeki yetmezlik, enzimlere bakıyoruz. Karaciğer enzimleri birçok kişide Covid geçirenlerden bahsediyorum. Coşmuş durumda, artmış durumda. Demek ki tüm bağışıklık sistemini, tüm organları etkileyebiliyor. Aslında vücutta bir enflamasyon var, bir yangı var ve ne yazık ki bu süreç 1 yıl, 1,5 yıla kadar uzayabiliyor. Birçok semptomu da birlikte yaşayabiliyoruz. Kulakta çınlama, baş ağrısı, bunların hepsi görülebilen semptomlar ne yazık ki. Mesela ben de Covid geçirdim ama çok hafif geçirdiğim için yine de mesela bu kontrollerimi yaptırmam sizce doğru olur mu? Ben şu an öyle bir şey yok. Mesela ne bileyim herhangi bir yorgunluk, herhangi bir sıkıntı, bir uzamış Covid belirtisi mesela hissetmiyorum. Ama içte bir yerde böyle bir belirti kalmışsa eğer diye burada aslında Elif hocama da dönebilirim. Covid sonrasında uygulanan tedavilerden biraz bahsedelim. Ne kadar ihtiyacımız var? Kimlerin ihtiyacı var? Aslında Covid sonrası en önemlisi hasar tespiti yapmak. Bu çok önemli bizim için. Çünkü hastadan ayrıntılı bir hasta öyküsü almamız gerekiyor ve iyi bir fiziki muayene şart. Onların sonrasında yine hücresel düzeyde, dokusal düzeyde ve sistemsel düzeyde testler yapmak gerekiyor. Mesela 3 boyutlu hocamın da bahsettiği gibi 3 boyutlu görüntüleme yöntemleriyle damarlara bakmak uygun olabilir. Çünkü multisistemik bir hastalık ve en çok damar sistemini tutuyor. Bunları değerlendirmek kesinlikle gerekli. Karaciğer testleri hem geniş biyokimya testleriyle beraber karaciğere spesifik testler yapılıp karaciğerin görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü karaciğer vücudumuzun laboratuvarı. Tabii. Ve iyi çalışmayan bir karaciğer mevcut olduğunda iyi bir sistemden asla bahsediyor olamayız. Bunun dışında yine bağırsakları çok etkilediğini biliyoruz. Bağırsaklara yerleştiğini gördük ve disbakteriyozis dahi birçok bağırsak patolojisini gözlemledik. Bu durumda tabii oral alımımız yetmiyor ve bu yüzden başka destekleyici tedaviler gerekmekte. Biz post-Covid sonrası insanların değerlendirilmesi gerektiğini mutlaka öneririz. Öneriyorsunuz. Peki IV uygulamalarını son dönemde çok fazla duymaya başladık. Biraz dinleyelim sizden. Nedir IV uygulamaları? Tabii. Aslında biraz az önce bahsettiğim konuyla ilgili. Şimdi bağırsak yani iyi çalışmayan bir bağırsakta verdiğimiz hem destekleyici ürünler hem de gıdalar aslında yeterli gelmiyor. Ve Covid sonrası çok gördüğümüz bazı eksiklikler var. Mesela B1, B kompleksleri, B1, B6, B12 gibi. Ve az önce hocamın söylediği gibi nörolojik sistemlerdeki arızaların temeli buna dayandırılıyor. Onun dışında yine çinko, selenyum gibi hücrelerin enerji kaynağı dediğimiz mitokondrilerimizin temel ihtiyaçlarından ve yine bunların eksikliğinde halsizlik, işte
foggy brain dediğimiz işte sisli Sisli beyin değil mi? Çok aynen, duyduk onu çok da hocam. duyuyoruz. Cilt lezyonları yine çinko eksikliğine bağlanabiliyor bunların çoğu. Çünkü Covid sonrası bunları da çok görüyoruz. Bunların hepsinin yerine konulması gerek, depoların doldurulması gerek. IV tedavilerle bunları desteklemek mutlaka gerekiyor diyebilirim. Peki hocam Covid ve Covid sonrasındaki bağışıklık sisteminin öneminden birazcık daha bahsedelim mi? Elbette. Aslında şöyle özetleyebiliriz. Covid sonrasında multisistem hasarı olduğunu bildiğimiz için ve bu hasarın temelinde ne var diye baktığımız zaman evet orada bir oksidasyon, antioksidasyon sisteminde bir problem var. Bağışıklık sisteminde kesinlikle bir problem var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Burada önemli olan nokta şu. Bağışıklık sisteminiz çok iyi çalışıyor, çok üst düzeyde ve Covid'e yakalanıyorsunuz. Covid'e yakalandığınız zaman bu üst düzey çalışan bağışıklık sistemi, şöyle örnek verebilirim. Askerlerle saldıracağı yere ne yazık ki topla tüfekle saldırmaya başlıyor. Topla tüfekle saldırdığı zaman da işte o sitokin fırtınası dediğimiz olay zaten Covid sırasında ortaya çıkabiliyor. En korkuncu, en duymayı istemediğimiz şey değil mi? Ne yazık ki öyle, ne yazık ki öyle. Covid sonrasında işte bu bağışıklık sisteminin bakın güçlendirilmesi demiyorum. Kişiye özel duruma, optimize edilmesi gerekiyor, uygun duruma gelmesi gerekiyor. 3 nokta burada önemli. Covid sırasında Covid'in yaptığı, koronavirüsün yaptığı hücresel, hocamın da anlattığı dokusal zarar. Eğer hastanede yatmışsak hastanede kalmanın getirdiği stres ve daha sonrasında bunu da gördük. Covid sonrasında bağışıklık sisteminin etkilenmesiyle daha önce tanısı konulmamış tip 2 diyabet gibi hastalıklar ortaya çıkmaya başlayabiliyor. O nedenle önerimiz şu olacaktır. Covid sonrasında mutlaka hekiminize gidin. Mutlaka tam teşekküllü bir şekilde tetkik ve taramınızı yaptırın. Ve aynı zamanda eğer hastalıklarınız varsa bunların da ortaya çıkmasını lütfen sağlayın. Erken tanı burada çok ama çok önemli olacaktır. Bir de şunu söyleyelim. Covid sırasında ne yazık ki birçoğumuz hastanelere, hekimlerimize gidemedik. Doğru. Birçok kalp hastası hatta kanser hastaları bile tedavilerini ya da tanılarını ertelemek zorunda kaldılar. O nedenle artık şu anda tam zamanı gelmiş durumda. Hiçbir bahaneye, mazerete sığınmadan Evet. lütfen hekimlerimize gidelim. Bu konuda da önlemlerimizi alalım diyebiliriz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Elif hocam size de ayrıca teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim, sağ olun. Bu güzel bilgiler için değerli hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Covid hala sıcak bir konu olduğu için hepimiz adına bilgilendirici ve önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bugün konuştuğumuz konularla ilgili bilgileri videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Tüm detayları orada bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.